Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni konusuna devam etmeden önce metodolojiyle yani yöntem bilimle ilgili kısa bir video çekmek ihtiyacı hissettim. Çünkü değişik kuramların değerlendirilmesinde yöntem bilimsel konulara dikkat edilmediğinde çok yanlış noktalara gitmek kolay olabiliyor. Chomsky'nin kuramının eleştirisini ve bazı dikkat edilmesi gereken noktaları kısaca değinmiştim. Bu değinmelerden ortaya çıkan sonuç şu oldu. Chomsky'nin kuramı bildiğimiz anlamda saf bir bilimsel kuram değil. Niye değil? Çünkü bir takım önkabüllere, varsayımlara ve kendisinin koyduğu öncüllerin doğruluğuna dayanıyor. Bu açılardan bana başka kuramları hatırlattı. Düşünce tarihinin maymuncuk kuram olarak ifade ettiğim bazı kuramlar var. Maymuncuk kuramların özelliği şudur. Tıpkı bir çilingirin maymuncukla her kilidi açması gibi bu kuramlar da kendilerine yöneltilen her tür eleştiri ve uyarıyı kolaylıkla savuşturma becerisine sahipler. Çünkü kendi içlerinde kapalı bir bütünlükleri var. Kendi ön kabullerini tartışılmaz doğru kabul ettikleri için gelen her eleştiri kolaylıkla savuşturabiliyorlar. Bunun en tipik örneklerinden birisi psikanalizin kurucusu Freud'un değişik kuramları. Şimdi bu videoda Freud'un Ödip kompleksi ve ona bağlı olarak daha sonra gündeme gelen onun takipçilerinden sanırım Jung olması lazım. Belki de Adler'dir bilemiyorum. Elektra kompleksi olarak ifadelendirdiği insanlardaki değişik psikolojik rahatsızlıkların, nevrozların ve değişik psikiyatrik hastalıkların nedenlerini açıklayan bir kuram bu. Bu kuramın dayandığı bir mit var. Bir eski Yunan miti. Yani bu mitolojik bir öyküden hareketle bu kuramına bu adı veriyor. Kuramın ayrıntılarına girmeden önce miti kısaca anlatmam gerekiyor. Ayrıntılarını zaten internetten isteyen arkadaşlar bulup okuyabilirler. Eski Yunanistan'da Tebai kralı Laios ve karısı Iokaste mutlu bir yaşam sürerlerken Laios Frigya kralı Pelops'un oğluna tecavüz ediyor. Bunu haber alan Pelops da onu lanetliyor. Yani bu lanet öyle bir lanet ki kendi oğlu Laios'u öldürecek. Şimdi kahinlerden bunu öğrenen Laios bu beladan kurtulmak için bu olaydan kısa bir süre sonra yeni bir oğlu doğuyor. Adını Ödip koyuyorlar, Ödipus. Bir yardımcısına çocuğu veriyor. Bunu dağa götürüp bırakmasını, yani işte ölüme terk etmesini istiyor. Fakat yardımcı çocuğa kıyamıyor. Tutuyor bu çocuğu. Korint kralı Polibos ve eşinin çocukları yok. Onlara armağan olarak çocuğu veriyor. Onlar da çocuğu büyük bir hevesle alıyorlar, benimsiyorlar. Kendi öz çocukları gibi onu büyütüyorlar. Neyse, Ödip mesut mutlu yaşarken bir eğlence sırasında konuklardan birisi artık bir sarhoşluk anına geliyor ya da bir şey oluyor. Ödip ise kendisinin kral ve kraliçenin öz evladı olmadığını, işte evlatlık olduğunu falan söylüyor. Tabii Ödip şaşırıyor. Gidiyor anne ve babasına. Onlara sorguya çekiyor. Fakat onlar bir şey söylemiyorlar. Ondan sonra ama artık içine bir kurt düşüyor. Oradan ayrılıyor. Korint'ten ayrılıyor. Korint'ten ayrılıp Tebai'ye doğru giderken yolda dar bir geçitte karşısına bir araba çıkıyor.
sen bana yol vermedin, ben sana yol vermedim derken tartışma çıkıyor. Karşıdaki yaşlı bir adam bir arabada, uçakları falan da var. Tam böyle şey yaparken e, Ödips'e kamçıyla vuruyor. O da refleks olarak buna vuruyor. Adam ölüyor, yaşlı adam. Bu sefer paniğe kapılıyor Ödip. Onun yardımcılarını da öldürüyor. Geride iz bırakmamak için. Neyse yoluna devam ediyor bu. Fakat Tebai'ye de o sırada bir Sphinx, hani bu Mısır piramitlerinin önünde olur ya, başı bir kadın kafasına benzeyen, vücudu aslan biçiminde yapılmış heykeller. Bu Mısır e, mitolojisinde yer alan bir yaratık. Yunanlara da geçiyor. Yunanlar da mitolojilerinde bunu kullanıyorlar. Neyse bu Sphinx Tebalilerin başına bela olmuş. Yol kesiyor. Karşısına çıkanlara soru soruyor. Soruyu bulamayanları da paralayıp yiyor. Ondan sonra tabii bu Ödips'in de karşısına çıkıyor ve ona sorusunu soruyor. İşte sorusunu belki duymuşsunuzdur. İşte küçükken 4 ayaklı, büyüyünce 2 ayaklı, yaşlılığında 3 ayaklı olan canlı kimdir? Neyse biraz düşünüyor. Ondan sonra Ödip insandır diyor. İşte bebekken emekler, sonra 2 ayakla yürür, yaşlanınca da bastonla yürüdüğü için 3 ayaklıdır falan. Neyse Ödip bu şeyi bilince Sphinx kendini bir yerlere atıyor, yapıyor, intihar ediyor. Böylece Ödip Tebai'ye giriyor. Tabi Tebaililer bunu öğreniyorlar ama öncesinde zaten Yaslılar, krallar öldürülmüş ya. Ondan sonra krallar ölmüş. Yani Ödip'in babası Laiois. Ondan sonra Tebaililer kendilerini Sphinx'ten kurtaran adamı başlarına kral yapıyorlar. Böylece Ödips ve kraliçeyle evlendiriyorlar onu. Kraliçe de Ödips'in annesi, yani Iokaste. Neyse Iokaste ile Ödips'in evliliğinden işte 4 çocuk oluyor. Bunlar daha sonra değişik mitolojik öykülerde adları geçiyor. Polineikes, bir erkek kardeş daha var. Sonra kızlar İsmene ve Antigon. Antigon da bu Sofokles'in bir başka trajedisinin kahramanı. Neyse uzatmayayım. Bir süre sonra Tebai'ye başka bir bela tebelleş oluyor. Bunu halletmek için kahinlere adam gönderiyor Ödips. Kahin diyor ki kralınızın katilini cezalandırmadan bu beladan kurtulamazsınız diyor. Kralın katilini cezalandırmayı Ödip de istiyor. Fakat bir süre sonra kahinin söylediklerinden ve Iokaste ile yaptığı konuşmalardan sonra bir anlıyor ki aslında kralı öldüren kendisiymiş. Yani babasını öldürmüş. Annesiyle de evlenmiş. Ondan sonra bunu haber alınca tabii Ödip kendi gözlerine mil çekiyor. Yani iğne batırıyor. Kör oluyor. Mit burada daha sonra işte devam ediyor. Başına belalar geliyor falan. Neyse. Şimdi bu öyküden esinlenen Freud Ödip kompleksi diye bir anlayış geliştiriyor. Şimdi bu anlayışta aslında çıkış noktası tamamen antropolojideki geçmişteki bazı kuramlara dayanıyor. Yani çıkış noktası da aslında Hobbes'un insan insanın kurdudur dediği,
ilkel dönemde insanların birbirleriyle sonsuz bir savaş içinde oldukları ve sürekli birbirlerine karşı mücadele ettiklerini anlatan bir anlayış. Şimdi bu anlayışı insan toplumlarına Freud şöyle uyguluyor. İşte erkek çevresindeki, kabilesindeki bütün kadınları kendisine ayırır. Dolayısıyla kendi oğullarını bile düşman bilir. Onlara karşı onları öldürmeye çalışır. Bunun da örnekleri var. Çünkü şempanzelerde, goril topluluklarında falan böyle şeyler oluyor. Buna karşılık oğullar da babalarına karşı birleşerek mücadele ederler. Yani alfa erkeğini halletmek için hayvanlar arasında gelişen olay. Böylesine bir toplumsal gerilim ve çatışma vardır. Şimdi bu kökü o kadar gerilere gidiyor ki bu toplumsal gerilim ve çatışma kişilikte, yani insan kişiliğinde derin izler bırakır. Bunun yansıması olarak da fallik dönem dediği Freud'un 3-5 yaş arası dönemde çocuklar annelerine aşık olurlar. Onunla birleşmek isterler. Ama babalarını düşman bilirler. Baba otoritesine karşı müthiş bir kin duyarlar. Buna karşın kızlar da annelerine tepki duyar, babalarına hayran olurlar. Şimdi fallik dönem dediğimiz 3-5 yaş döneminde bu iş suhuletle, yani uyumlu ve olumlu bir biçimde çözülürse kişi normal yaşamına devam eder. Fakat o dönemde bu çatışma çözülemezse işte nevroz ya da psikolojik rahatsızlıkların temeli böylece atılmış olur. Bunu halletmek için de psikanalitik sağaltım teknikleri geliştirilmiştir. Freud'un Ödip kompleksi ya da Ödip karmaşası dediğimiz kuramı bu. Şimdi bu kuram böyle kulağa hoş geliyor ama gerçeklere uymuyor. Nasıl uymuyor? Daha Freud'un kuramından çok kısa bir süre sonra Bronislaw Malinowski isimli bir antropolog Yeni Gine adalarında Trobriand adaları diye bir adalar topluluğu var. Buralarda gidiyor, çalışma yapıyor. Fakat yani burası öyle bir ilginç bir topluluk ki burada erkeklerin hiçbir toplumsal kararlarda şeyleri yok. Matriarkal, yani anaerkil bir toplum. Yani bütün soyun annenin üzerinden gittiği gibi önemli bütün kararlarda anne ve annenin erkek kardeşleri, yani dayılarla yürüyor. Şimdi ki daha sonra bu videonun açıklamalarını o kabilelerin isimlerini de ekleyeceğim. Merak eden arkadaşlar internetten girip bu kabilelerin yaşantıları ve bunlarla ilgili ayrıntılara ulaşabilirler. Neyse, bu Trobriand adalarındaki olay tekil bir örnek değil. Dünyanın birçok ülkesinde böyle topluluklar var. Hala da var. Çin'de hala Moğollar var. Hala bunlar anaerkil ilkelere göre şey yapıyorlar. Neyse, şimdi psikanalistlere ve dolayısıyla Freud'a bu hatırlatılıp ya sen Ödip karmaşası bütün insanlık için silinmez izleri bulunan evrensel bir şey diyorsun ama işte Trobriand halkı gibi halklarda böyle bir olay yok. Çünkü bunlarda babanın otoritesi diye bir şey yok. Şimdi Freud kuramı aslında dikkat ettiyseniz anlattığım öyküyle Freud'un geliştirdiği kuram arasında çelişkiler var. Çünkü mitolojik öyküde Ödip annesinin babasının kim olduğunu bilmiyor. Babasını bilmeden öldürüyor. Annesiyle de bilmeden evleniyor. Yani Freud'un söylediği karmaşanın oluşabilmesi için gerekli koşulların hiçbirisi bu öyküde yok. Ama diyelim işte bir
bilim insanı bundan esinlendi. Bu öyküyü aldı, sembolik olarak kendi kuramına şey yaptı. Tamam, burayı geçiyorum. Olabilir. Bunu yapabilir. Ama şimdi Trobriand halkı gibi halklarda böylesi Freud'un dediği gibi hiçbir özellik yok. Şimdi bunu psikanalistlere söylediğin zaman bunlar şimdi maymuncuk kuram dediğim zaten burada başlıyor. Diyorlar ki ya oradaki şimdi baba otoritesini sen gerçek toplumsal yaşamla olarak alma. Bu sembolik bir şey. Yani biz sembolik olarak böyle bir otoriteden bakıyoruz. İyi de Trobriand'da yani annenin otoritesinin yanı sıra dayı sembolik bir baba değil ki. Tam tersine o da annenin hükmü altında. Hatta baba kendi çocuğuyla ilişkisi çok daha iyi olduğu için çocuğunun kardeşi gibi bir şey. Ondan sonra bunu söylüyorsun. Yani diyorsun ki dayının otorite olması anneyle bir ilişkisi yok. Dolayısıyla çocuk anneyi ondan sakınması için bir neden yok. Ya bunun kökeni aslında bilinç altında tarihsel izlerde alanması gerekir diyorlar bu sefer de. Yani şimdi maymuncuk kuramı dediğim bu işte. Yani kuramın açıklayamadığı ne bir şey olduğu zaman hemen ona bir kulp, hemen bir yama, teorik bir yama yaparak bu işin altından kalkmaya çalışıyor. Onu yanlışlığını koyuyorsun. Bu sefer tekrar bilinçaltı diyorlar. Ve dolayısıyla şimdi bir psikanalisti savunan birisine kendi söyledikleri kuramın evrensel geçerliliğinin olmadığını, bazı toplumlarda bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını söylediğinizde işte bu tarihsel işte geçmişin bilinçaltı izleri, bu sembolik baba şeyi, burada önemli olan çocuğun durumu değil, o toplumun yaşadıklarıdır diyerek konuyu sürekli öteleme ve savuşturmaya çalışıyorlar. Bir diğer problemli konu da çocuğun annesine yönelik ilgisini Freud'un tamamen farklı bir açıdan yaklaşması. Biz şunu biliyoruz, çocuklar annelerinin karnında 9 ay kalıyorlar. Annelerinin karnında kendi başlarına yaşama şansları yok. Göbek bağıyla anneye doğrudan bağlı olduğu için annenin yediği, içtiği her şey bebekle birlikte ortak. Bebek doğduktan sonra ilk gördüğü yüz anne oluyor. Onunla meme emiyor. Yani annesinin kokusu, her şeyi. Dolayısıyla çocuk anneyi kimseyle paylaşmaması gayet normal. Babayla paylaşmaz ama teyzeyle, halayla da paylaşmaz. Anneanneyle de paylaşmaz. Çocuk dünyaya gözünü açtığı andan itibaren onu besleyen, kollayan her şeyi annesi. Dolayısıyla annesini kimseyle paylaşmaz. Her çocuğun yakın çevresindekiler bunu gayet iyi bilir. Yani çocuk baba, erkek ya da bir başkası diye ayrım yapmaz ki. Annenin kucağından aldığınız zaman çocukların %90'ı başlar yaygarayı kopartmaya başlar. Dolayısıyla yani çocuğun anneye yönelik ilgisini babaya yönelik bir düşmanlık olarak yorumlamak bu da büyük bir beceri yani. Niye öyle yorumluyorsun? Çocuk yani annenin dışında herkese karşı şey yapar. Kız çocukların babaya yönelik ilgisini de farklı yorumluyorsun. Yani çocuk belli bir yaştan sonra evde sürekli anneyle birlikte yaramazlıklarına şuna buna anne katlanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama baba genellikle genel aileler için söylüyorum, tek eşli aileler için. Genellikle baba akşamları geliyor. El bebek, gül bebek kızına iyi davranıyor. Dolayısıyla kız çocuk babaya düşkün gibi olabilir, gözükebilir. Yani buradan anneyle bu hasımlık ilişkisini çıkarmak da bu da ayrı bir beceri konusu. Tıp tarihi ve genetikle ilgili gelişmelerden
insan beyninin gelişmesinden çıkan bazı sonuçlarla biz kişilik oluşumunun aslında genetik temelde bir takım özelliklerin üzerine kişinin yaşantısal deneyimleriyle oluşan bazı özelliklerin katman katman bu kişilik yapısının üzerine eklendiğini görüyoruz. Yani en temelde mizaç dediğimiz genetik yatkınlıkla ilintili bir takım özellikler vardır. Çünkü bazı insanlar coşkuldur, bazı insanlar içe kapanıktır, bazıları çok müziğe duyarlıdır, bazıları müzikle hiç ilgisi yoktur, resme yatkındır, şudur budur. Böyle mizaci özellikler vardır. Ama bu mizaci özellikler tek başına kişiliği belirlemez. Kişinin bulunduğu ortam, çevresi, yaşadığı deneyimler, bunların bıraktığı anılar, bunlar da onun bir karakterini oluşturur. Mizaç ve karakterin bütünleşmesiyle birlikte kişi kendi deneyimleriyle ve yaşanmışlıklarıyla birlikte belli bir kişilik geliştirir. Şimdi dolayısıyla Freudçuların yani psikanalistlerin söylediği gibi insanın kişiliği ya da ondaki kişilikle ilgili bazı psikolojik sorunların ortaya çıkmasını bir takım ne olduğu belli olmayan bir takım varsayımlar ve öncüllerle açıklamaya çalışmak son derece tutarsız ve yanlış oluyor. Aslında Freud'un ortaya koyduğu görüş bir bakımdan ta kökü antik Yunan'a hatta değişik felsefe anlayışlarına Hindistan'da falan da görülen bir anlayış. Bu anlayışın özü de şuraya dayanıyor. Yani insanı ağırlıklı olarak işte mantık ve akılla yönetilen bir varlık, duyguların da insanın mantıksal ve akılcı davranışlarını sürekli yoldan çıkarmaya yönelik kontrol edilmez bir dürtü ve heyecan kaynağı olarak gören anlayış. Yani örneğin bunu Platon çok klasik bir örnekle şöyle açıklamıştır. İnsan kişiliğini kara yağız, vahşi, yabanıl bir at, onun yanında da beyaz, iyi huylu ve güçlü bir at. İki atın çektiği bir arabaya benzetir. Şimdi kara yağız olan duygulardır ve bunlar her an insanı kontrolden çıkarıp olumsuz işler yönlendirebilir. Fakat buna rağmen beyaz at akıl ve mantık onu dizginlemeye çalışır ve bir orta yolu bulur. Platon'un ortaya koyduğu bu anlayış değişik ayrıntılarla birçok düşünür tarafından yinelenmiştir. Bu anlamda Freud'un id, ego, süperego diye üçe ayırdığı yani cinsel libido, toplumsal baskılar ve akılcı yönlendirme yani id, ego, süperego üçlemesi de aslında Platon'un ortaya koyduğu anlayışın tipik bir devamıdır. Şimdi böyle olduğu için Freud'un kuramları tam bir maymuncuk teoridir. Nitekim böyle düşündüğü için örneğin Dünya Savaşı sırasında Bertrand Russell savaşa karşı bildiri yazmış ve dönemin önde gelen aydınlarından destek istemiştir İkinci Dünya Savaşı'nda. Ama Freud ta Hobbes'tan başlayan insanın vahşi yaşamla ilgili o insanın kurdudur anlayışı ve Platon'dan devraldığı işte duygulara güvenilmez, akılcı olmak için bu ikisi arasında sürekli bir çelişki vardır gibi anlayışlardan hareketle yani savaşların kaçınılmaz olduğunu düşünerek Russell'ın çağrısına yanıt vermemiştir. Yani kısacası psikanalistin ortaya koyduğu bir dönem özellikle 60'lı yıllardan sonra tabii biraz da Amerika'daki kültürel hegemonyanın dünyayı etkilemesiyle birlikte
bütün dünyaya yayıldı. Ama süreç içerisinde Freud'un birçok kuramının böyle maymuncu kuramlar olduğunu, bunların duruma göre yorumlanarak her an farklı biçimde ele alınmasıyla teorik yama üstüne teorik yamalar atarak işi kotarmaya çalıştıkları bilinir. Bu nedenle zaten son yıllarda psikolojide psikanalitin dışında birçok düşünce okulu ve anlayış gelişmiştir. Şimdi Freud'un maymuncuk teorisinin benzerlerine insanın evrimiyle ve dilin ortaya çıkmasıyla ilgili kuramlarda da izlerini görebiliyoruz. Yani Chomsky'nin bazı ön kabullerinin nasıl varsayımlara ve kendi öncüllerinin doğruluğuna sarsılmaz bir inançla belirlendiğini bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi önümüzde dilin kökeniyle ve insanın kökeni ve evrimiyle ilgili başka kuramlarla karşılaştığımız zaman bu maymuncuk kuramların özelliklerinin akılda tutulması yararlı olacaktır. Sonuçta bu kanalda bilim, felsefe ve dil üzerine değişik konuları ele alıyorum. Ve bu değişik konuları ele alırken eleştirdiğim ya da düşüncelerine başvurduğum kuramları ve bunların yaratıcılarının düşüncelerini nasıl ortaya koyduklarını, yöntem bilimsel açıdan bunların ne derece tutarlı olup olmadığını bilmemiz de önem taşıyor. Buradan hareketle bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim.